Merhabalar, Şirin'in örgülerine hoş geldiniz. Şirin'in örgüleri kanalımdan ve hırkamın ikinci videosundan selam olsun sizlere diyorum. Hırkanın ilk videosunda sadece beden bölümlerini çalışmıştık. İkinci videoda kol ve kapüşonu çalışacağız demiştim. Bir kolu kamera dışında çalışıp geleceğim demiştim. Evet, bir kolu kamera dışında çalıştım geldim. İkinci kolu ve kapüşonu sizlerle beraber çalışacağım. Şimdi şöyle kolu gösteriyorum. Bakın arkadaşlar, şöyle açıyorum. Omuzdan zincir çekerek başlıyorum. Kol altına kadar, bu koltuğa kadar örüyorum. Daha sonra eksilterek devam ediyorum. Eksilttiğim yerleri de hep işaretledim bu şekilde. Şöyle hemen ikinci kola geçelim. İkinci kol için şöyle yapıyoruz. Döndürüyoruz hırkamızı, bakın. Şu şekilde çalışmamıza başlıyoruz. Şöyle ipimi bir sabitledim. Şuradan alıyorum, bakın şöyle. Şöyle bakın, son sıradan ve son sıra sonundaki ilmekten aldım. Bu sabitlediğim ipimi ve tekrar sabitledim. On iki zincir çekeceğim. Bakın, bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 zincir çektim ve ön yakayı alıyorum. Bakın, şöyle aldım. Ön yakanın da şu son sıradan bakın, tığımı taktım. Tunus tığımı ve bunu alıyorum. Şöyle aldım. Bakın, şimdi bu 1 2 ilmeklerimizi sayalım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 ilmeğimi aldım. Şu 13. ilmeğim bağlantı ilmeği olacak arkadaşlar. Şöyle bakın. Bir sonraki sıradan şöyle tığımı taktım. Bu 13. ilmeğin bağlantı ilmeği. Bunun ikisini bir aldım. Şöyle. İlmeklerimi topluyorum. Sıra başına kadar. Bakın, kolu omuzdan bu şekilde başlıyoruz. Ben reglan kol çalışıyorum. Tunus işinde reglan kolu da hep omuzdan aşağı örüyorum arkadaşlar. Şimdi bakın, bu yaka tarafı ilmeğimi bıraktım. Bir sonraki sıradan bakın, şöyle tığımı taktım. Buradan ilmeğimi aldım. Şurası da ilmeğime ait ya, şu bakın, bu 1 2, bakın şu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Gördüğünüz gibi her sıra 2 ilmek artıyor. Yine şu bağlantı ilmeğim. Bu ipi de arada götürüyorum. Aldım şöyle. Bakın, ikisinin birden içinden bir ilmek aldım. Daha sonra her iki ilmeğin içerisinden alarak ilmeklerimi topluyorum. Ön yakaya doğru geliyorum, sıra başına doğru. Bu ilmeğimi bıraktım. Bakın, tunus tığımı bir sonraki sıradan taktım, ilmeğimi aldım. Şuradan şunu atlar da buna tığımızı takarsak ilmek artmaz. Hemen dibindeki ilmekten başlıyorum. Her sıra ilmeğimiz artıyor. İlmeklerimi alıyorum. Bakın, sıra sonuna geliyorum, yani hırkanın arka bölümüne. Şu bir ilmeğimi de, bağlantı ilmeğimi de bu sıra böyle alıyorum. Tekrar bir sonraki sıradan tığımı taktım, ilmeğimi aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek ve daha sonra her iki ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak ilmeklerimi topluyorum.
Tekrar sıra başına geldim. Hırkanın ön yakaya. Bakın bir sonraki sıraya tığımı taktım. Buradan ilmeğimi aldım. Hemen dibindeki ilmekten bir ilmek. Daha sonra gördüğüm tüm ilmeklerin içerisinden birer ilmek alıyorum. Bildiğimiz düz Tunus işi tekniği. Benim bu hırkadaki amacım sadece reglan kol ve kapşonu anlatmakta arkadaşlar. Son ilmeğimi de aldım ve yine bağlantı ilmeği. İlmeklerimi topluyorum sıra başına kadar. Bu hırkamızın ikinci videosu. Yani part 2. İkinci bölüm. Artık ne derseniz. İlmeğim niye çıkıyor ya? Bunu topluyorum. Şimdi bakın yine bir sonraki sıraya şöyle tığımı taktım. İlmeğimi aldım. Hemen dibinden başlıyorum bakın. Gördüğüm tüm ilmeklerden ilmeklerimi alıyorum. Sıra sonuna kadar, yani hırkanın şu sırt bölümüne kadar. Bu şekilde hırkamızda hiçbir şekilde dikiş uygulamıyoruz. Sadece tığ, sadece düğme dikerken yani bir dikiş uyguluyoruz. İğne kullanıyoruz. Başka türlü hiç iğne kullanmıyoruz. Kolu da bu şekilde başlıyorum. Sonra kol ve bedeni de birleştirirken yine tığ ile birleştiriyorum. Bakın bu şekilde 2 sıra daha yapalım. Daha sonra şu aradaki bölümü ben kamera dışında yapayım. Daha kapşon da var. Çok uzamasın videomuz. Gene bir sonraki sıradan tığımı taktım. İlmeğimi aldım. Hemen dibindeki ilmekten ilmeğimi aldım. Her sıra 2 ilmek artıyor. Bir bu taraftan, bir bu taraftan. Bakın bu ilmekten de tığımı taktım ve şimdi bağlantı. Buradan alıyorum bakın. Şuradan almıyorum. Hep şu sondan. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak ilmeklerimi topluyorum. Sıra başına kadar. Sonra bu ilmeğimi burada tuttum. Bir sonraki sıraya tığımı taktım. İlmeğimi aldım. Hep işlem tekrarı. İlmeklerin içerisinden birer ilmek alıyorum. Son ilmeğim de bu. Tekrar bağlantı ilmeğim. Şöyle bakalım mı arkadaşlar, şu şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde artıp gidiyor böyle. Nereye kadar? Şu işaretlemiş olduğum yere kadar, hani ilk kesim yaptığımız yere kadar artıracağım. Kaç ilmek olacak toplamda? Hani sizin kaç ilmek olur bilmem ama ben kendi ilmek sayımı söylüyorum. İlk ilmek topladığım yere kadar yaptım ve bir sırada aşağısına inmişim kol düzgün olsun diye. Nereye kadar yapmışım? Bakın şu ilmek topladığım bu bölüm ya, bunu yaptım, bir sırada aşağı yapmışım. Hemen sayalım ilmeklerimizi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 ilmek. 62 ilmek olana kadar çalışıyoruz kolu. Evet, şu şekilde dediğim gibi şu işaretlemiş olduğum noktaya geldiğimde
62 ilmek olmazsa bir sıra daha buradan çalışırız. Oraya kadar çalışıp geliyorum. ...62 ilmek olana kadar şöyle bakalım arkadaşlar. Kolun omuz kısmını ördük. Buradan başladık yakadan. 62 ilmek olana kadar ördük. Ve dediğim gibi bakın. Buradaki ilk eksiltme yerimize kadar ördüm geldim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu şekilde devam ediyoruz. Kaç sıra? Şöyle bakıyorum. Bakın. Şuradan sonra bakın. 2, 4, 6, 8 sıra örüyorum. Bakın buradan 8 sıra örüyorum. Hemen başlayalım. Baştaki ilmeğim elimde sabit biliyorsunuz. Şurayla şurayı dengelemek için şöyle alıyorum. Şurası dengeli olsun diye ama şunu almıyorum bakın. 62 ilmek ya. Buradan devam edelim bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayalım. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sayıyorum 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Bakın burayı tam ayarlıyoruz. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Bir de bu ilmeğimiz 62 biliyorsunuz. Şu ilmeğimizle beraber. Yalnız bunu şöyle 2 kat alttan alıyoruz. Şu şekilde. Şimdi bu sırayla beraber 8 sıraya tamamlayalım demiştik değil mi? Hiç eksiltme yok. Artırma yok. Arkadaşlar sıra başına kadar gelelim. İlmeklerimizi toplayarak sıra başına geldim. Bakın ilmeklerimi topladım. Bu ilmeğim elimde sabit. Hemen ikinci ilmekten başlıyorum. İlmeklerimi alıyorum. Sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi alıp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Bakın sıra sonundaki ilmeğimi yine şöyle 2 kat alıyorum. Tek kat almıyorum. Zayıflık oluşmasın diye kenarda ilmeklerimi topluyorum. Bu ikinci sıramız. Bu şekilde hiç eksiltme ve artırma yapmadan 8 sıraya tamam edip geliyorum. 8 sıraya tamamladım. Geldim arkadaşlar bakın. 2, 4, 6, 8. Şimdi eksiltiyorum. Hemen şu diğer kolda gösterelim. Bakın. Şöyle işaretlemişim bakın. 2 ilmeğin içinden bir ilmek aldım. Eksilttim. Hemen bunu anlatayım size. Nasıl eksilttiğimi. Baştaki ilmeğim elimde sabit. 2 ilmeğin içinden bakın bir ilmek aldım. Eksilttim. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Şimdi bakın burada 2, 4, 6, 7 sıra göründü. Hani 8 sıra yaptım. 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım ya.
Sanki 7 sıra sonra eksiltmişim gibi göründü ama 8 sıra ördüm. 2 ilmeğin içerisinde 1 ilmek aldım. Şimdi bu düz ilmeklerle sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda yine eksiltme işlemimizi yapacağız. 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi alıyorum sıra sonunda. İlmeklerimi almaya devam ediyorum arkadaşlar. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek alıyorum ve son ilmeğimi 2 kat alttan alıyorum. İlmeklerimi topluyorum, sıra başına geliyorum. İlmeklerimi topladım, sıra başına geldim. Hemen şöyle ayraçla bunu da işaretliyorum arkadaşlar, bakın. Şimdi baştaki ilmeğim elimde sabit. Gördüğüm tüm ilmekleri düz alıyorum. Eksiltme işlemi yok. Bunu kaç sıra yapacağız? Hemen şu koldan bakıp söylüyorum. 2, 4, 6, 7. Hiç eksiltme yapmadan düz ilmeklerle bu şekilde 7 sıraya tamamlayıp geliyorum. 2, bakın 2, 4, 6, 7. 7 sırayı tamamladım, geldim, yine eksiltme işlemini yapıyoruz. Bu ilmeğim elimde sabit. Bakın 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. Daha sonra düz ilmeklerimi alıyorum. Nereye kadar arkadaşlar? Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar. Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar düz ilmekleri alıp geliyorum. Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi aldım. 2 ilmeğin içerisinde 1 ilmek aldım. 1 ilmek de sıra sonunda eksilttim. Son ilmeğimi de 2 kat alttan aldım. İlmeklerimi topluyorum. İlmeklerimi toplayarak sıra başına geliyorum. Biraz hızlı geçiyorum. Bildiğimiz bir teknik, hiçbir fark yok diğer beden bölümünden. Tunus işinin düz tekniği. Sıra başına geldim, ilmeklerimi toplayarak. Şimdi burada yine şöyle bakın, eksilttiğim sırayı işaretliyorum. Şimdi burada 2, 4, 6, 7 sıra yaptım, geldim. Şu sırada 2 ilmeğin içerisinde 1 ilmek almıştım değil. Ne oldu? 2, 4, 6 sıra. 6 sıradan sonra eksiltmiş gibi duruyor. Bu sizi yanıltmasın arkadaşlar. Şimdi tekrar şöyle bakıyoruz. 1, 2 sefer eksilttim. 3. eksiltmemi de yine sırasına bir bakıyorum. 2, 4, 6. Şimdi bir sıra ördüm. 5 sıra daha örüyorum. 6 sıraya tamamlayıp geliyorum. 2, 4, 6. 6 sıra ördüm, geldim. Şimdi bu ilmeğim elimde sabit. Bakın 2 ilmeğin içerisinde 1 ilmek aldım, eksilttim ve düz ilmeklerimi almaya devam ediyorum. Burada yine ne oldu gördünüz mü? 2,
4, 5. 5 sıra sonra eksiltmiş gibi görünüyor. Tekrar ediyorum. Bu sizi yanıltmasın. 6 sıra ördüm. 7. sırada eksiltiyorum. Şimdi aynı şekilde sıra sonunda da 3 ilmek kalıyor ya, 2 ilmeğin içerisinde 1 ilmek alıyorum. Sıra sonundaki ilmeğimi de 2 kat alttan alıyorum. Bu sıra ilmek alma sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 ilmeğin içerisinde 1 ilmek aldım. Son ilmeğimi de 2 kat alttan aldım. Şimdi ilmeklerimi topluyorum sıra başına kadar. İlmeklerimi topladım. Sıra başına geldim. Yine şu eksilttiğim sıramı işaretliyorum. 1, 2, 3 sefer eksilttim. Hemen diğer koldan bakıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 sefer eksiltmişim. Şimdi dördüncüyü kaç sırada bir eksiltiyoruz? 2, 4, 6. Bu sırada 6 sırayı örüp geliyoruz burada da arkadaşlar. 3 sefer eksilttim. Yine 6 sırayı tamam edip geliyorum. Bir sırasını ördüm. Bu ikinci sıra. 2, 4, 6. 6 sıra ördüm geldim. 1, 2, 3 sefer eksilttik. Dördüncü eksiltmedeyiz. Baştaki ilmeğim elimde sabit. 2 ilmeğin içerisinde 1 ilmek aldım. Ve düz ilmeklerimi almaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar düz ilmeklerimi alıyorum. Daha sonra 3 ilmek kalıyor ya sıra sonunda. Şu 2 ilmeğin içerisinde 1 ilmek alıyorum. 2 ilmeğimi de 2 kat alttan alıyorum. Ve ilmeklerimi topluyorum. Sıra başına geliyorum. İlmeklerimi topladım. Sıra başına geldim. Burada da şöyle bir işaretliyorum. Bakın. Eksilttiğim ilmeğimi. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bakıyorum. 1, 2, 3, 4 sefer eksilttim. 1, 2, 3, 4 sefer eksiltmişim. Şimdi 5. eksiltmemde 2, 4, 5 sıra örüp geliyorum. Bir sırasını ördüm. 4 sıra daha örüp geliyorum. 5 sıra ördüm geldim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 eksilttim. Bu 5. eksiltmem. Bu ilmeğim elimde sabit. Bakın 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. Sıra sonuna kadar düz ilmeklerimi alıyorum. Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar alıyorum düz ilmeklerimizi arkadaşlar. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğin içerisinde 1 ilmek aldım ve son ilmeğimi 2 kat alttan aldım. İlmeklerimi topluyorum sıra başına kadar. İlmeklerimi topladım. Sıra başına geldim. Bir sıra daha örüyorum arkadaşlar. Düz olarak bakın eksiltme işlemi yapmadan. İlmeklerimi alıyorum sıra sonuna kadar. Tekrar ilmeklerimi topluyorum. Sıra başına geliyorum. Eksilttikten sonra 2 sıra örmüş oluyorum. Bu 2 sıradan sonra şöyle hemen gösteriyorum. Kol lastiğini çalışacağız arkadaşlar. Toplamda elimizde 52 ilmeğimiz var. 13 ilmek eksilteceğim. 39 ilmek kol lastiğimiz olacak. Şu şekilde duracak kolumuz.
ilmeklerimi topladım. Sıra başına geldim. Şu eksiltmeden sonra 2 sıra ördüm. Arkadaşlar toplamda elimizde 52 ilmeğimiz var ya. Bu 50 ilmeği 39 ilmeğe düşüreceğim. Şu şekilde kol lastiğini çalışacağım. Kol lastiğimiz kaç sıra? Hemen onu da çalışalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sırada kol lastiğimiz. Baştaki ilmeğim elimde sabit. Bakın 2 ilmeğin içerisinde 1 ilmek aldım. 1 ilmek eksilttim. Bunu düz olarak aldım. 1 ilmek ters aldım. 1 ilmek düz ve 1 ilmek daha eksilttim. 2 ilmeğin içerisine 1 ilmek aldım ters ilmeğin. Bakın 2 ilmek eksilttim. Düz ilmeğimi aldım. Ters ilmeğimi aldım. Bu sefer düz ilmek denk geldi. 2 ilmeğin içerisinde 1 ilmek aldım. 3 ilmek eksilttim. Bakın bu şekilde rastgele 13 ilmeğimizi eksiltelim. Tamam mı arkadaşlar? Bir ters, bir düz. Bu sefer düz denk geldi. 1, 2, 3, 4. Bakın 5 sefer eksilttim. Bir ters ilmek alıyorum. Bir düz ilmek. Ve bu sefer ters denk geliyor. 6. ilmeğim. Bir düz ilmek aldım. Bir ters ilmek aldım. Bu sefer düz ilmeğim denk geldi. 7. ilmeğimi eksilttim. Ters ilmeğimi aldım. Düz ilmeğimi aldım. Ters ilmeğimi aldım. Yine düz denk geldi. 8. ilmeğimi eksilttim. Bir ilmek ters aldım. Bir ilmek düz. Ters ilmeğim denk geldi. Bakın 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım. 9. ilmeğimi eksilttim. Bir ilmek düz aldım. Rastgele eksiltiyoruz. Ters ilmekten aldım. 10. ilmeğimi eksilttim. Bir düz aldım. Bir ters aldım. 11. ilmeğimi eksiltiyorum. Bakın 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım düz olarak. Bir ters, bir düz, bir ters aldım. 12. ilmeğimi eksilttim. Bir düz, bir ters ve son 3 ilmekten 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 11. ilmeğimi eksilttim. Kenar ilmeğimi de 2 kat alttan aldım. Şimdi bu ilmeklerimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39 ilmek. Kol lastiğimiz 39 ilmek. İlmeklerimi topluyorum. Sıra başına kadar geliyor. İlmeklerimi topladım. Sıra başına geldim. Artık hiçbir şekilde eksiltme işlemi yok. Kol lastiğinde. Şimdi bir ters bir düz ilmeklerle devam ediyorum. Baştaki ilmeğim elimde sabit. Geçen sıra bu ilmeğim düzdü. Ters alıyorum. Geçen sıra yani bir önceki sıra bu ilmeğim tersti, düz alıyorum. Arkadaşlar düz ilmeği ters, ters ilmeği düz, düzü ters, tersi düz alarak lastikte ikinci sıraya devam ediyoruz. Bakın kol lastiğinde ilmek yerlerini değişerek. Elime dikkat edelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi almaya devam ediyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. İpimi önden aldığım zaman ters ilmeğim, ipimi arkadan aldığım zaman düz ilmeğim. Son ilmeğimi 2 kat alttan aldım. İlmeklerimi topluyorum. Sıra başına geliyorum. İlmeklerimi topladım. Sıra başına geldim. Bu ilmeğim elimde sabit. Bakın bir önceki sıra ters aldığım ilmek düz. Düz aldığım ilmek ters. Ters aldığım ilmek düz. Düz aldığım ilmek ters. Lastikten 2 sıra çalıştım. Bu şekilde lastiğimizi 7 sıraya tamam edip geliyorum.
Kol ilmeklerimi kapattım. Bakın sıra sonuna geldim. Ve bir zincir çektim. Şimdi arkadaşlar şöyle kol boyunu alalım ölçüsünü. Şöyle hırkamızın ön tarafını döndürüyoruz. Düzgün bir ölçü almak istiyorum ama. Bu şekilde alıyorum. Şuradan omuzdan hemen bakın omuzdan kol ağzına tam 41 santim. Şimdi bilek genişliğini de alalım. Bilek genişliğimiz 16 santim. Kol altından bakın şu kol altından şöyle gösteriyorum. Bileği şu şekilde kameranın açısını şöyle bir ayarlayın bakın. Şu kol altından tam şu bileğe kadar 27 santim. Ölçülerimizi de almışken şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ekliyorum. Ben şu ayraçları çıkarıp geliyorum. Ayraçları çıkardım. Tunus tığım 3 numaraydı. Elime yine 3 numara bir tığ aldım arkadaşlar. Burada ilmeği kapattığımda bir zincir çekmiştim değil mi? Bir zincir daha çektim. Bakın şu şekilde birleştiriyorum tığ ile. Şu son sıradan bakın tığımı taktım. Bu ilmeğimi aldım. Bakın içerisinden aldım. Bu eklemiş olduğum ilmek. Burada bir ilmek aldım. Bir ilmek de karşıdan. Bakın 3 ilmek ama normalde ortada bir ilmekle gidiyor. Bu kenardaki 2 ilmekler bağlantı ilmekleri. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek ve 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Topladım. Bir sonraki sıraya tığımı taktım. Bu ilmeğimi aldım. Ortadaki bir ilmeğime tığımı taktım. Ve bir sonraki sırada yine şurada bağlantı ilmeğim 3 ilmek oldu değil mi? İkisini bir topladım. 2 seferde ilmeğimi bıraktım. Bir sonraki sıraya tığımı taktım. Buradan ilmeğimi aldım. Ortadaki ilmeğe tığımı taktım. Ve burada yine şöyle bir sonraki sıraya tığımı taktım. 3 ilmek. 2 seferde topladım. 2 ilmek içerisinden bir ilmek, 2 ilmek içerisinden bir ilmek. İlmeğimi bıraktım. Bir sonraki sıradan tığımı taktım. İlmeğimi aldım. Ortadaki ilmekten bakın bir ilmek aldım. Ve bir sonraki sıraya yine tığımı taktım. 3 ilmek. İkisini bir topladım. Bakın bu şekilde devam edelim. Tığ ile hırkamızın kol ve beden dikimini yapıyoruz arkadaşlar. İğne kullanmadan tığ ile birleştiriyorum. Ve gayet de güzel oluyor. Hiçbir şekilde dikiş izi olmuyor. Harika bir birleştirme tekniği bu teknik arkadaşlar. Bakın. Ve şöyle örgünün içine de bakın. İşte de hiçbir şekilde çirkin bir görüntü yok. Burası da örgümüzün dış yüzü. Şimdi şu kol altına kadar ben birleştirip geleyim kolumuzu. Kol altına kadar bakın birleştirelim dedim. Şöyle birleştirdim arkadaşlar. Kol altına 2 sıra falan kaldı. Onu da yine beraber çalışalım. Şimdi hırkamızın beden bölümüne geçiyoruz. Bakın. Şöyle gösteriyorum. Gördünüz mü? Beden bölümüne geçiyoruz. Beden bölümünde beraber çalışıyorum. Aşağı iniyoruz. Burada hiç ip falan kesmek yok. Aynı devam ediyoruz. Bakın. Şuraya alıyorum ama bakın şura var ya. Şu.
Buradan tığımı taktım. Bir ilmek aldım ve tekrar şu artırmış olduğum kol altından aldım. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın şu hırkamızın yaka tarafı, bu da arka tarafı. Hep bir sonraki sıraya tığımızı takıyoruz. 3 ilmek, bakın bu 3 ilmeği 2 seferde kapatıyorum. Bir ilmek ortada hep sabit. Bu kenardaki 2 ilmeklerim de bağlantı ilmekleri. İkisini bir topluyorum. Bunu arkadaşlar şöyle bakın etek ucuna kadar birleştirip geliyorum hırkamı. Bakın birleştirdim şöyle. Ön ve arka tarafın hırkamızın etek ucuna geldim. Burayı da beraber çalışalım. Şu son sıraları. Bu ucu da kaybedelim şöyle arada. Hep bir sonraki sıraya tığımızı takarak çalışıyoruz biliyorsunuz. Hani burayı bitirip gelmedim. Burayı da anlatmak istiyorum o yüzden. Bakın bu şekilde. Şimdi şuraya da bakın şuraya tığımı takıyorum. Bunu şöyle birleştirdim ve bir zincir çektim. Şimdi biraz ip mesafesi bırakıyorum ve ipimi kesiyorum. Kapat. Bakın etek ucuna kadar kapattım. Bu ucu nasıl kaybediyoruz? Biraz daha ince bir tığ aldım burada ben. Sizin elinizde yoksa elinizdeki olan tığla da çalışabilirsiniz. Ya da ipi iğneye takarak da çalışabilirsiniz. Şu şekilde. Sabitliyorum. Ve ipimi kesiyorum. Buradaki ipi de saklamış oldum. Şimdi bakın şu şekilde hırkamız şöyle. Bu birleştirdiğimiz kol. Hemen şöyle göstereyim. Tam kaldıraca sığmıyor bakın. Bunu şöyle yapalım. Şu diğer kolu da daha önceki çalıştığım kol biliyorsunuz. Bunu birleştirmemiştim. Bu diğer kolu da kamera arkasında birleştiriyorum. Kol ve bedeni. Daha sonra hırkamızın kapşon bölümünü beraber çalışalım. Diğer kolu ve bedeni de kamera arkasında birleştirdim geldim. Arkadaşlar şimdi kapşonu çalışacağız. Kapşonu çalışmadan önce hemen şöyle şurayı geriye dönmüştük. Bakın burası açık kalmıştı. Burayı bir kapatalım. İki ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak tunus işi örgü kapama tekniğiyle bunu kapatalım. Biraz ip mesafesi bırakarak ipimi kesiyorum.
Ve ipi saklayalım burada. Hem başlamış olduğum ucu hem de bitirmiş olduğum uçları şöyle saklıyorum. Ve bunu kestim. Diğer ucu şu başlamış olduğum ucu da yine şöyle alıyorum arkadaşlar. Temiz işler örgümüzde çok önemli. İpin katını aldım. Diğer katı da alalım. İpimizi kesiyoruz. Şimdi bu yakayı da kapattığımıza göre şu 8 ilmeğe bakın aynı şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar tunus tığımızı alıyoruz. Hemen şuradan ilmeğimi takmaya başlıyorum. Bakın şu 8 ilmek, şu bir ilmeğimiz değil mi? Hemen buradan aldım. Önce şöyle ilmeğimi bir sabitleyeyim, ipimi buradan aldım. Bu bir ilmeğim, bakın her ilmekten şöyle bir ilmek alacağım şu şekilde. Her ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Bakın buradan ilmeklerden takıyorum ama şu arada da bir ilmek alıyorum. Kapşonumuz çok küçük olmasın diye şu iki ilmek, şu arada bir ilmek daha aldım. Bakın şu iki ilmeği aldım ve buradan bir ilmek aldım. Her iki ilmeği alıyorum ve arada bir ilmek. Bakın iki ilmek aldım, bu bir ilmeği aldım. Şimdi şu şekilde alıyoruz ilmeklerimizi, şöyle şu aralardan, bakın şöyle. Sizler istediğiniz gibi ilmekleri alabilirsiniz. Yine aradan bir ilmek aldım. 2 ya da 3 ilmek normal alıyorum ve arada bir ilmek alıyorum. Şimdi bakın şu kola kadar, omuza kadar kaç ilmek olmuş yakadaki ilmek sayımız. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ilmek. Buraya hemen ben şöyle bir tığımı ayrıcı takıyorum. Çünkü şu tarafta da bakın hırkamızın bu yakada da 26 ilmek olmalı arkadaşlar. Dengeyi sağlayabilmek için. Daha sonra arkada ilmeklerimizi takıyoruz. Her ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak ilmeklerimi takıyorum. Burada arada ilmek çıkardım ama şu kolda şöyle bir iki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Burada da biraz toplamamız gerekiyor. Bu ayarları yapmamız gerekiyor. Burada ilmek saymıyorum. Çünkü ilmek saymaya gerek duymuyorum. Burası da
hırkamızın arka ense. Burayı örgüyü kapatmadığım için şöyle her ilmekten bir ilmek alıyorum normal. Ensede de 2 sefer bir eksiltme yapalım. Ense biraz toparlansın. Bakın şöyle 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım. İlmeklerimi alıyorum yine düz olarak. Burada 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir ilmek burada, bir ilmek burada, 2 ilmek ensede eksilttim. Bir ilmek şu omuzda eksilttim. Bir ilmek de bu omuzda eksilteceğim ama yakada her 2 ilmeğin ya da 3 ilmeğin arasında birer ilmek artırıyorum. Dengeyi sağlayabilmek için arkadaşlar. Elimde tunus işim, misinalı şişim yok. Bununla normal şişle alıyorum tunus işini. O biraz zorlayabilir bizi ama yani artık yapacak bir şey yok. Şu omuzda bir ilmek toplamıştık biliyorsunuz. Şimdi ben buraya bir ayraç daha takacağım. Yakamız 26 ilmek olacak. Bunu da taktım. İlmek sayısını ayarlamak için. Burası 26 ilmek olacak. Şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şöyle sayacağım bir dakika, ona göre ayarlayacağım. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 burada 3 ilmek artıracağım. 11 12 şu aradaki artırdığım 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ve bir ilmek de hemen şöyle alıyorum. 26 ilmek. Burayı da 26 ilmeğe tamamladım. Bakın en sondaki ilmeğimin içerisinden bir ilmek aldım. Daha sonra her 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak ilmeklerimi topluyorum sıra başına kadar. Kapşonumuzu bu şekilde taktık arkadaşlar, hırkanı. Düz bir kapşon örüp daha sonra birleştireceğiz. Şöyle. Bu ayracı alıyorum. Sıra başına kadar ilmeklerimi toplayıp geliyorum. Sıra başına geldim. Bakın ilmekleri taktık. Kapşonun ilk sırasını oluşturduk bu şekilde. Şimdi burada lastik çalışmamız olacak. Tıpkı hırkamızın şu ön patı gibi kapşonda da böyle bir ön pat lastik çalışması olacak.
Baştaki ilmeğim elimde sabit. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters. İpim arkada. Bir ilmek düz. İpim öne aldım. Bir ilmek ters. İpim arkada. Bir ilmek düz. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters. İpim arkada, bir ilmek düz. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters. İpim arkada, bir ilmek düz. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters. 2, 4, 6, 8, 10. Kapşonun ön patı 10 ilmek yaptım. Hırkanın şu ön yaka 8 ilmekti. Bakın kapşonu da 10 ilmek yaptım. Lastik olarak. Daha sonra düz ilmeklerle devam ediyorum ilmeklerimi almaya. Çok kolay kapşonumuz arkadaşlar. Bu hırkamız çok kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar, özellikle de tunus işine yeni başlayan arkadaşlar gayet rahatlıklar yaparlar. Şimdi ilmeklerimi alıyorum. Nereye kadar? Bakın. Diğer yakada şurada 10 ilmek kalana kadar. Burada yine lastik çalışması olacak. Oraya kadar ilmeklerimi alıp geliyorum. Evet, bu yakaya kadar ördüm. Kaç ilmeğimiz kaldı? Şöyle kenardan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Evet, 10 ilmeğim kalmış. Şimdi ipimi öne aldım. Bir ilmek ters. İpim arkada düz. İpim önde ters. İpim arkada düz. Lastik çalışmasını biliyorsunuz arkadaşlar. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Ve son ilmeğimi yine şöyle 2 kat alttan aldım. Bakın son ilmeğimin içerisinden bir ilmek aldım. Daha sonra her iki ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak ilmeklerimi topluyorum sıra başına kadar. Bu kadar basit, çok kolay kapşonumuz. İlmeklerimi toplayıp sıra başına geliyorum. İlmeklerimi topladım, sıra başına geldim. Baştaki ilmeğim elimde sabit. Şimdi bu 10 ilmek lastik ilmeğimi ilmek yeri değişerek çalışıyorum. Bakın bir önceki sıra ters ilmeğimdi, düz aldım. Bir önceki sıra yani geçen sıra düz ilmeğimdi, ters aldım. İlmek yerlerini değiştiriyoruz. Bir ters, bir düz olarak. Lastik çalışmasına aşinayız. Onun için tek tek anlatmaya gerek duymuyorum. Bakın 2, 4, 6, 8, 10 ilmek lastiğimizi çalıştık. Şimdi normal düz ilmekleri alıyorum. Sıra sonunda 10 ilmek kalana kadar düz ilmeklerimi alıp geliyorum. Sıra sonunda 10 ilmek kalana kadar düz ilmeklerimi aldım, geldim. Şimdi lastikte ilmek yeri değişiyorum. Bakın bu ilmeğim tersti, lastiğe ait düz. Düz ilmeğimi ters alıyorum. Ters ilmeğimi düz. İlmek yeri değişerek kapşonunda ön patlarını çalışıyoruz. 10 ilmek lastik çalışıyorum. Son ilmeğimi de 2 kat alttan aldım. Bakın en son ilmeğimin bakın içerisinden bir ilmek aldım, bir ilmeğimin. Daha sonra her iki ilmeğimin içerisinden birer ilmek alarak ilmeklerimi topluyorum. Sıra başına kadar geliyorum. İlmeklerimi topladım. Sıra başına geldim. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Kapşonu bu şekilde öreceğiz. Düz. Başka hiçbir işlem yok. 10 ilmek lastik, bir ters bir düz, arada düz ilmekler. Burada da 10 ilmek lastik, bir ters bir düz. Bu şekilde ben kapşonu yeterli bir ölçüye gelene kadar öreyim.
Ben orada yeterli bir ölçüye geldiğinde size hem sıra sayısını hem de ölçerim, santimini veririm. Hani kaç santim olmuş, ne olmuş. Şimdi ben oraya kadar örüp geliyorum. Hani daha fazla örsem de anlatacağım bir şey yok. Boşa öreceğim kamera önünde. Kamera arkasında tamamlayıp geliyorum kapşonu. Daha sonra birleştirmesini beraber yaparız. Şu tepeden birleştireceğiz ya. Orayı beraber çalışırız. Hırkanın kapşonunu ördüm, geldim. Bakın arkadaşlar şöyle. Şuradan başladım. 45 sıra ördüm. Sıra olarak. Şimdi santim olarak da ölçelim. Kaç santim olmuş? Yüksekliği 28 santimde yüksekliği olmuş arkadaşlar. Yeterli. Şimdi bunu birleştiriyoruz. Nasıl? Şöyle bir hırkanın duruşuna bir bakalım. Bakın. Şu şekilde. Şöyle arkadaşlar bakın. Bunu nasıl birleştiriyoruz biliyor musun? Şöyle tutuyorum. Şu şekilde. Şöyle. Çok basit. Köşeli bir kapşon. Şimdi hemen kapşonu birleştirelim. Bakın bu sıra başı, şurası da sıra sonu değil mi? Şöyle alıyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra bir ilmek buradan ve şöyle bakın. Bir ilmek şuraya şöyle bir ayarlayalım ilk başta. Hemen bir ilmek de buradan alıyoruz. Bakın şöyle. Hepsini bir aldım. Buradan bir ilmek buradan alıyorum. Ve bakın bir ilmek burada. Şu şekilde. Hiç zincir çekmiyorum. Şu önden bir ilmek. Şöyle döndürüyorum. Arkadan da. Karşısındaki ilmekleri alalım bakın. Hep karşıdaki ilmekleri. Üçünün içerisinden bir ilmek aldım. Şöyle. Ve bakın karşısındaki ilmeği alıyoruz. Şöyle. Bir ilmek buradan. Bir ilmek karşısında. Üçünün içerisinden bir ilmek aldık. Şu şekilde görüyor musunuz? Bir ilmek buradan hemen arkadan şöyle tığımı takıyorum karşısındakinde. Bir ilmek önden, bir ilmek bu arkadan bakın. 2 ilmek ya bakın. 1 2 3. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bakın şu şekilde böyle birleştiriyoruz. Bir önden aldım bakın. Arkadan da tam karşısındaki ilmeği alıyoruz. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bir ilmek alıyorum. Arkadan tam karşısındaki ilmeği alıyoruz. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bakın bu şekilde ilerliyoruz. Bir ilmek buradan böyle. Bir ilmek önden, bir ilmek arkadan. Bakın bir ilmek buradan, bir ilmek şöyle. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak kapşonumuzu kapatıyoruz. Kolay bir kapşon çalıştım. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar da gayet rahatlıkla çalışsın diye, özellikle de tunus işine yeni başlayan arkadaşlar bu kapşonu çok kolay çalışacak. Şöyle bakayım. Evet, tam karşısındaki.
Bu şekilde sıra sonuna kadar bakın. Bu ilmek elimde sabit. Bir ilmek şu ön taraftan, bir ilmek de arka taraftan alıyorum, birleştiriyorum. Şöyle. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak. Beraber kapatalım sıra sonuna kadar. Bakın kamera arkasında hiç çalışmadım bunu. Sıra sonuna kadar beraber çalışıyoruz. Evet, sıra sonuna yaklaştık. Bu iki ilmeğin bakın gene karşılıklı kapattım. Şöyle bir zincir çektim. Biraz ip mesafesi bırakarak kestim. Şöyle bakın. Tam köşeden tunus tığımı çıkardım ve bu ipi arkaya çektim şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bunu kaybediyorum. Ve kesiyorum. Şu şekilde kapşonumuzu kapattık. Şimdi şöyle bakıyoruz. Bakın arkadaşlar. O kadar kolay ki bu kapşon çalışmamız. Gördünüz mü? Şöyle. Şimdi ben ne yapıyorum? Biye yapıyorum arkadaşlar. Şöyle renklendirmek için. Şu içindeki renklerden şu kol ağzına, etek ucuna, yakaya bir biye çalışalım. Arkadaşlar elimde olan şöyle bir ip, tam içindeki renge uymuyor. İçindeki renkli olabilir dedim ama şöyle elimde olan lacivert bir iple bir biye çalışacağım. Hemen şöyle bakın. Evet, biraz renk katar. Önce kol ağzını yapalım. Bir kol ağzına şöyle bakın. Şu eklediğim bölümden şuradan tığımı takıyorum. Sabitledim. Bakın. Önce ipimi bir sabitliyorum. Farklı bir işlem yok. Sadece sık iğne ile gideceğim. Başka farklı hiçbir işlem yapmayacağım. Çünkü hırkamızın rengi erkek çocuk için oldu. Hani böyle pipirik falan yapmayacağım arkadaşlar. Şu başlamış olduğum ucu da içinde götürüyorum. Her göze bir sık iğne çalışıyorum. Bakın burada her göze bir sık iğne.
Bu ipimizi de şöyle keselim. Şöyle gördünüz mü? Bu harika oldu ya. Böyle bir sık iğne bir ile renklendirelim hırkamızı. Hani renk kız çocuğu için olsaydı buraya farklı bir biye pipirik belki uygulardım. Ama rengimiz erkek çocuğu için oldu bu hırkamızda. Siz tabii ki farklı renklerde çalışarak kız çocuğu için de çalışabilirsiniz. O zaman bu biyeyi yani pipiriklerle de oluşturabilirsiniz ya da hiç gerek kalmaz farklı bir renkte çalıştıysanız. Ben sadece biraz hareketlilik katsın diye böyle bir biye uyguluyorum. Şöyle içindeki bir renkten dedim ama tam içindeki rengi baktım bulamadım. Şöyle şu rengin bir ton koyusu oldu. Harika da bir şey oldu bence. Sizler isterseniz bu biyeyi çalışın. İstemezseniz çalışmayın, sıkıntı değil. O sizin zevkinize kalmış artık. Bakın burayı şöyle kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bunu biraz daha şöyle ince bir tığ ile ipimizi kaybediyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi diğer kolu kamera dışında çalışırım. Hemen şu yakadan başlıyorum. Pardon, şu etek ucundan. Etek ucundan başlıyorum. Komple kapşonu ve diğer etek ucunu bu şekilde bir biye çalışıyorum. Şöyle şuradan bir yerden başlıyorum. Bakın şu ekleme yeri var ya. Buradan başlıyorum. Yine ipimi şöyle bir sabitledim. Katını aldım, düzelteyim. Evet. Her göze bir sık iğne çalışıyorum. Bakın. Bu. Farklı hiçbir şey yok. Sadece sık iğne çalışıyoruz. Yine şu başlamış olduğum ucu da şöyle arada kaybediyorum. Şu köşeye kadar çalışıp geliyorum. Evet, bakın bu köşeye kadar geldim. Dedim ya, farklı hiçbir şey yok. Sadece köşeye bakın bir sefer battım. 1, 2, 3. Aynı köşeye 3 sefer sık iğne çalıştım ve daha sonra yine her göze bir sık iğne çalışıyorum. Şöyle bakın, yaka taraf çalışıyorum. Beraber yakayı da şöyle çalışalım. Her göze bir sık iğne. Hani sık iğne dediysem böyle sıkı sıkı değil. Böyle rahat. Teknik sık iğne tekniği arkadaşlar. Toplamayalım yani yakayı.
Bakın bu şekilde harika bir şey oldu gerçekten. Bu çok güzel oldu. Şimdi şu yakaya kadar gelelim. Biraz hızlı geçeyim burayı. Sizinle beraber çalıştım. Hiç kamera dışında çalışmadım. Buraya kadar. Köşeye geldik değil mi? Bakın şu köşe. Köşeye yine 3 sefer sık iğne çalışalım aynı yuvaya bakın. Bu 1, 2 ve 3. Köşe rahat olsun diye. Daha sonra burada yine sık iğne çalışmamıza devam ediyoruz. Her göze bir sık iğne ile devam ediyoruz. Burası biliyorsunuz şu ön pat. Burayı da şöyle ayarlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra yine gördüğümüz her göze bir sık iğne ile devam ediyoruz. Bakın bir yakaya şöyle beraber çalıştık köşeleri de. Şimdi şu kapşonu da böyle iniyorum. Bu şekilde şöyle köşeyi çalışıyoruz yine. İniyorum. Bu köşede yine 3 sefer sık iğne çalışıyorum. Ve sık iğnemizi bitirip geliyorum. Bakın arkadaşlar. Şu başlamış olduğum noktaya kadar geldim. Bakın şuraya şöyle tığımı taktım. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Ve biraz ip mesafesi bırakarak kestim. Burada da yine ipimi kaybedeceğim. Biye çalışmasını yaptım arkadaşlar. Şöyle bakın harika bir şey oldu. Bence güzel. Ben sevdim. Şimdi şurada bir kanepçe tekniği uygulayacağım. Bakın şu ön patla düz örgü arasında bir kanepçe tekniği uygulayacağım arkadaşlar. Şuradan alıyorum iğnemi. Bakın bu şekilde gidiyorum. Şöyle. Bir yukarı, şöyle çapraz yukarı ve iğnemi karşıdan çıkarıyorum. İpimi biraz uzun tutuyorum. Çok fazla düğüm olmasın diye. Şöyle bakın yukarı çapraz, iğnem karşıda. İpimi biraz uzun tutuyorum. Dediğim gibi bakın bunu şöyle yukarı kadar götüreceğim. Yukarı çapraz ve karşı elime dikkat edersek. Kanepçe tekniği bildiğimiz arkadaşlar. Etaminde diyebilirsiniz. İşleme yani. Şimdi ben bunu tam şu yukarıya kadar yapayım. Tekrar aşağı döneceğiz. Orayı beraber çalışırız. Yukarı köşeye kadar bu şekilde geldim. Bakın arkadaşlar şöyle yukarı çapraz karşı.
Böyle geldik, bakın şöyle göstereyim. Şimdi bunu böyle aşağı doğru iniyoruz. Kanefçe tekniğimizi bakın aşağı. Bak şöyle çapraz ve iğnem karşıda. Aşağıya bakın çapraz ve karşı. Çapraz, karşı. Çapraz, karşı. Tekrar aşağıya iniyoruz. Tunus işi üzerine kanefçe tekniği, bunu etamin işlemi de diyebiliriz. İkisi de aynı teknik çünkü kanefçe de etamin de aynı teknikle işleniyor. Şöyle aşağıya doğru bunu şu köşeye kadar gelelim. Tekrar bakın şöyle aşağı doğru indim. Şöyle arkadaşlar şu köşeyi de beraber yapalım. Şimdi buradan şöyle döndürüyorum. Bakın. Şuradan iğnemi çıkardım değil mi? Buradan da yine her ilmeğe şöyle yukarı çapraz. Yukarı çapraz. Burayı da beraber çalışalım böyle. Tunus işinde bu etamin işlemesi ya da işte kanefçe tekniği diyelim kolay arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yok. Böyle gidiyoruz. Şimdi tekrar bunu aşağıya dönüyorum. Bakın bu şekilde. Burayı da böyle işleyelim arkadaşlar. Bunun gibi komple işleyip bitirip geliyorum. Yine şu kapşonunda şu ön pattan yine buradan da işlememizi yapıyoruz. Kol ağzına da buraya da işlemeyi yapıyoruz. Bitirip düğmeyi de dikip geliyorum. Hırkamı bitirdim. Düğmelerimi de diktim, geldim. Kol ağızlarımız bakın bu şekilde oldu. Diğer kol ağzımızda şöyle bakalım. Burasında kanevçe tekniği, burasında sık iğne ile biye yaptık. Şöyle bakalım. Harika bir hırka oldu. Siz tabi bunları yapmak zorunda değilsiniz. Ben sadece biraz hani renk katsın diye biye ve kanevçe tekniğini çalıştım. Siz çalışmak zorunda değilsiniz. Sade olarak da çalışabilirsiniz. Kapşonumuz da bu şekilde bakın arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bir dahaki videomuzda ve bir dahaki projelerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.